Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta içi yapacağımız süveterimizin bir gün önce burgu çalışmasını küçük bir parça üzerinde sizlere anlatmıştım. Bugün de ajur çalışmasını yapacağız birlikte. Dediğim gibi Allah izin verirse önümüzdeki günlerde de süveterin yapımını baştan sona sizlerle paylaşacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak arkadaşlar yapımına başlayalım. Şişime 27 ilmek attım. Baştaki ve sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Bu baştaki ve sondaki 2 ilmeğin modelimizle ilgisi yok. Kenarlar kıvrılmasın diye haroşa olarak öreceğim. Şimdi modelimizin birinci sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Dediğim gibi arkadaşlar modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Birinci sıradan 8. sıraya kadar ne yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak diğer ajurlarımızı oluşturacağız. Kenardaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi model ilmeklerimle devam edeceğim. Bu kenardaki düz ilmek sayısını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben 8 tane bırakıyorum. Yani 6'dan az olmasın ama. Şimdi 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği bu defa sağdan sola doğru kesiyorum. 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Her birinci sıraya geldiğimizde burada yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız örgümüzün ön yüzünde. Şimdi örgümüzün arka yüzünde modelimizin ikinci sırasındayız. Yine kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 11 tane ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını örgümüzün arka yüzünde bu şekilde öreceğiz. Şimdi modelimizin üçüncü sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. 7 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 düzümüzden sonra 2 tane ilmeği soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyoruz. Bir tane doluyoruz. 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Tekrar 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte alarak bu defa sağdan sola doğru kesim yapıyoruz. Ve 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Modelimizin 3. sıralarında örgümüzün ön yüzünde bu işlemi yapacağız. Şimdi modelimizin 4. sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm ve devam ediyorum. Ters örüyorum arkadaşlar. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi 11 tane ilmeğimi ters örgü olarak öreceğim. Dolama ilmeklerim de dahil arkadaşlar. Hepsini sayıyoruz. 11 tane ilmeğimizi ters örgü olarak örüyoruz. Bakın burada arada bir tane düz ilmeğim var. Örgümün ön yüzünde ters ördüğüm ilmeğim. Arka yüzünde bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenardaki 2 tane haroşamı ördükten sonra 11 tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. Tekrar 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 4. sıralarında da örgümüzün arka yüzünde bu işlemi yapacağız. Şimdi modelimizin 5. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine kenardaki 2 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 düzümden sonra yine soldan sağa 2 ilmeğime girdim. Birlikte alarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane ters örüyorum.
Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru kesiyorum. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 5. model sıramızı örgümüzün ön yüzüne tamamladık. Her 5. sıramıza geldiğimizde de örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Şimdi örgümüzün arka yüzünde modelimizin 6. sırasındayız. Yine kenardaki 2 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ve 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar arka sıralarımız hep aynı. 11 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. 1 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Tekrar 11 tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 11 tersimi ördüm. 1 tane düz örüyorum. Tekrar 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenarda 2 tane ilmeğim var. Haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 6. sırasını örgümüzün arka yüzünde tamamladık. 6. sıralarımızda da burada yaptığımız işlemi yapacağız. Şimdi modelimizin 7. sırasında örgümüzün ön yüzündeyiz. Arkadaşlar biz şimdi haftaya süveterimizi bu şekilde sade hazırlayacağız. Ama tomurcuklu olarak yapmak istiyorsanız modelinizin 7. sırasında şimdi burada örgünüzün ön yüzüne tomurcuk yapmanız gerekiyor. Şimdi hem sade olarak göstereceğim hem de tomurcuklu olarak göstereceğim. Modelimizin 7. sırasında ön yüzümüzde yine kenardaki 2 tane ilmeğimizi haroşa olarak ördük. 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 1 doluyorum. 1, 2, 3. Bu ilmeğimi düzelteceğim. 3, 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar ortadaki tersimizin içine tomurcuğumuzu yapacağız. Tomurcuk yapmak istemezseniz bunu ters olarak öreceksiniz yine arkadaşlar. Şimdi kenardan 2 tane haroşamızı ördükten sonra 2, 4, 5 tane düzümüzü ördük. 2 ilmeğimizi soldan sağa kestik. 1 tane doladık. 4 tane düzümüzü ördük. 1 tane ters öreceğiz. Eğer tomurcuk yapmayacaksak. Yapacaksak da ters ilmeğimize giriyoruz. 2 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Doluyoruz. Her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak 5 tane ilmeğimiz olana kadar tığımızın üzerinde 2 tane ilmekten geçiyoruz böyle. 4 tane oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 5. Daha önce birçok kez yapmıştık arkadaşlar. Tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Buradaki boşluğa değil bir altındaki boşluğa batıyorum. Ve kaydırıyorum. Örmeden diğer şişimi alıyorum. İpim kalın olduğu için tomurcuğum da biraz büyük oldu arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane doluyorum. Bu defa sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. 5 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Modelimizin 7. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi modelimizin 8. sırasında örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ve ters ilmeklerle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tomurcuk yaptığım ilmeğimi arkadaşlar düz örgü olarak örüyorum. Ve tekrar 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tersimi ördüm. Kenar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Evet arkadaşlar modelimizin 8. yani son sırasını da örgümüzün arka yüzünde tamamladık. Dediğim gibi 8 sıradan oluşan bir modelde. Şimdi 1. sıradan 8. sıraya kadar ne yaptıysak arkadaşlar videomuzu 1. sıraya alıyoruz. 1. sırada yaptığım işlemlerin aynısını altındaki ilmeklerin şekline bakmaksızın üzerine uyguluyoruz. Daha sonra 2. sıradaki 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak devam ediyoruz. 7. sıralarda az önce yaptığımız gibi ön yüzümüzde tomurcuğumuzu yapacağız. Eğer tomurcuk yapmayacaksak 4 tane düzden sonra bir ters, 4 düz yapacağız. Arka yüzde de zaten arkadaşlar 11 tane ters,
bir tane düz olarak devam ediyor. Hem tomurcuk yaptığınızda hem de sade yaptığınızda arka sıralarımız hep aynı. Şimdi büyük bir parça üzerinde de göstereyim arkadaşlar. Üst üste geldiği zaman da görüntümüz bu şekilde. Tomurcukta yakışıyor ama yani nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.